Merhaba canlar. Hoş geldiniz. Bugün size anne babalık yolculuğumuzda okuduğumuz ve okuyacağımız kitaplardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bizim 9 aylık bir kızımız var. Adı Hekime Nisa. Zaten onun doğum süreçlerine falan bu kanalda şahit oldunuz. İşte onun yüzünden biz gecenin 12'sinde video çekebiliyoruz. Eskiden Evet. gündüzleri çekiyorduk. Gündüz çok güzel videolarımızı çekebiliyorduk. Şimdi artık ancak geceleri kalıyor. Daha önce de baba olmakla ilgili, evlilikle ilgili, evlenmeden önce okumamız gereken kitaplarla ilgili bir sürü böyle kitap öneri videoları çekmiştik. Onlara oynatma listelerimizden ulaşabilirsiniz. Açıklamaya da linklerini koyarız. Bu videomuzda da sevgili dostum anne babalara ve kıymetli anne baba adaylarına çok faydalı olacak yaklaşık 15-16 tane kaliteli kitap önerisi yapacağız sizlere. Anne baba olmadan, hatta evlenmeden bile bu kitapları okuyabilirsiniz. Evet. Çünkü çocuk doğunca pek vaktiniz olmuyor. Şu vaziyete gelebilir şu Evet. hale. Yenmiş ve ıslatılmış. Islatılmış. Tükürükle özel harmanlanmış. Yani kitap okuyanlar her türlü okurlar. Onlar kendilerini biliyor. Ama gerçekten okumaya ayrıldığımız zaman azalıyor. O yüzden anne baba değiliz, şimdiden gerek yok demeyin. Evlenmeden önce yapabildiğiniz kadar kitap okuyalım. Hadi o zaman başlayalım. Benim birinci önereceğim kitap 30 milyon kelime kitabı. Bu kitabı bayağıdır görüyordum sosyal medyada falan ama nedense almaya çekinmiştim. Çok önemli bir kitapmış. Kısaca şunu anlatıyor. Çocukların 3 yaşına kadar gelene kadar ilk 36 ay içerisinde duydukları kelimelerin ne kadar farklı kelime duyarlarsa, ne kadar duygularla harmanlanmış kelimeler duyarlarsa ve ne kadar farklı şekilde iletişime geçerlerse anne babayla o kadar becerilerinin, zekalarının arttığı tezini ispatlıyor aslında. Bunu da bir bilimsel çalışma üzerine yapıyor. Kitabın adı neden 30 milyon kelime diye soracak olursanız şundan kaynaklanıyor. Bu kitabın referansı olan bilimsel çalışmada zengin ve fakir aileler arasında bir çalışma yapmışlar. Bakalım zengin aileler çocuklarıyla ne kadar konuşuyorlar, kaç kelime konuşuyorlar, fakir aileler çocuklarıyla kaç kelime konuşuyorlar diye. Ve çok değişik ama şöyle bir fark bulunmuş. 3 yıl içerisinde zengin aileler toplamda çocuklarına tam 45 milyon kelime kullanıyorlarmış. Fakir ailelerin kullandığı toplam kelime sayısı ise sadece 13 milyon. Yani 3 katından daha fazla bir fark var. Arada da 32 milyon kelime fark olunca yazarımız düz olsun diye kitabın adını 30 milyon kelime koymuş. Dikkat çekici bir başlık bence. Velhasıl kelam arkasında da çok önemli pedagogların ve çocuk üzerine yazanların önerileri var. İşte Doğan Cüceloğlu'nun, Ahmet Şerif İzgören'in ve Adem Güneş'in önerileri var arkasında da. Mutlaka bu kitabı tavsiye ediyorum gecikmeden. Evet sevgili dostlar, benim bu kitaptan anladığım gerçekten de zengin çocuklarında birazcık daha zeka gelişimi, hitabet gelişimi, sosyal beceriler daha iyi gelişiyor. Ya bunun sebebi de zengin çocuklarının bu yapılan araştırmadaki tabii popülasyona baktığımızda zenginlerin fakirlerden daha çok çocuklarıyla iletişime geçmeleri ve daha çok konuşmaları olmuş. Ya tabii ki durumu iyi olmayanlar daha çok işe zaman ayırıyor, daha çok çalışıyor Belki ve de. ailesiyle daha az vakit geçiriyor. Ondan kaynaklı olabilir. İkinci kitabımız canlar, Sait Çamlıca'nın Çocuk Eğitiminde 33 Hata. Çok kaliteli bir eser. Bugün günümüzde, modern dünyamızda güncel işte teknolojisi, yapay zekası, bugünün sistemi dahil, bugün Türk camiasında, bizim geleneklerimizde, adetlerimizde çocuk eğitiminde en önemli 33 hataya değiniyor ve bu hataların çözüm yollarına değiniyor. Dili de çok esprili. Ben bu kitabın okurken çok yerin altını çizdim. Çok önemsediğim kitaplardan bir tanesidir canlar. Benim önereceğim ikinci kitap Doğan Cüceloğlu'nun Geliştiren Anne Baba kitabı. Burada Doğan Cüceloğlu'nun yazım tarzını biliyorsunuzdur. Temelden meseleyi ele alıyor. Önce çocuğu tanımak, sonra çocuğun potansiyellerini keşfetmek ve çocuktan beklentimizi çok da yüksek tutmamak, kendimizi tanımak, işte kendi davranışlarımızı yorumlamak gibi konulara değiniyor. Ben Doğan Cüceloğlu'nun kitabına daha çok açıklama yapma gereği duymuyorum. Zaten ne kadar kaliteli bir yazar olduğunu, ne kadar tecrübeli bir psikolog olduğunu siz biliyorsunuz. İkinci önereceğim kitap da Geliştiren Anne Baba kitabı. Biz Doğan Hoca'nın bekar arkadaşlarımız için evlenmeden önce kitabını da daha önceki videolarımızda önermiştik. Onu da Düğünümüzde tekrar hediye etmiştik ya. evet, onu da hatırlatmış olalım. Üçüncü kitabımız sevgili canlar, Mutlu Eşler'in El kitabı. Doktor Ferhat Aslan'ın sevgili arkadaşlar. Bu kitabı niye ekledik? Ferhat hocamızla kısa bir süre önce 2 tane video röportajımız olmuştu. Biri evlilikle, biri de sağlıklı cinsellikle ilgili. O videolarda kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Zaten çok izlendi, çok ilgi
ilgi duyuldu. Ferhat hocamız aile danışmanı ve alanında çok başarılı, becerikli bir insan. Çocuk eğitimiyle ilgili de çok güzel ve enfes tespitleri var. Bu kitabı evlilerle ilgili kitabı ama çocuk eğitimine de yer yer değiniyor. Bize de imzalı şekilde kitabını hediye etmişti. Ben Hatice Kübra Tongar'ı yazar olarak seviyorum ve kitaplarını da okuyorum. Önereceğim kitabı da İyileşen Çocukluğum, İyileşen Anneliğim kitabı. Kitabın tezi şu: biz eğer annelikle ilgili veya babalıkla ilgili, ebeveynlikle ilgili kendimizi geliştirmezsek ve bu konu üzerine çalışmazsak aktarılan annelik gösteririz. Aktarılan annelik ne demek? Annemizden, anneannemizden gördüğümüz yöntemleri sorgulamadan aktarırız. Biz de kendi çocuğumuza o şekilde davranırız. Bilinçaltı çünkü en çok bildiğini, en çok gördüğüne gitme eğilimi gösteriyor. Konfor alanını dışına çıkmayı çok istemiyor. Gördüğü konfor alanında olan şey ise kendi ebeveynlerinin yaptığı tutumlar, davranışlar oluyor. Bu aktarılan anneliği peki nasıl değiştirebiliriz? Biz bilinçli anne nasıl olabiliriz? Çünkü annelerimizin yaptığı yanlış davranışlar olabilir. Doğru davranışları tabii ki aktaralım ama travmalarımızı ve o yanlış davranışları aktarmamak için o noktalar üzerine çalışıp işte kendi çocukluğumuzu iyileştirip annelik serüvenimizi de iyileştirebileceğimizi savunuyor ve ben bu kitabı 2 defa okudum. Bir tanesi daha ilk evlendiğimiz, bir tanesi de Hekime Nisam doğduktan sonra. İlki kendi çocukluğum içinde, ikincisi de kızım içinde. Bu arada aynı olay sanırım babalar için de geçerli. Yani iyileşen çocukluğum, iyileşen babalığım diyebiliriz yani. Evet. Yani mesela ben travmatik bir babayla büyüdüm. Belki de babasız büyüdüm diyebilirim. Dolayısıyla ben çocuğumla, oğlumla veya kızımla fark etmez. İyi bir babalık ilişkisi kurarsam kendi çocukluğumdaki baba-oğul ilişkisini de baba-oğul travmalarını da düzeltebilirim oradan yola çıkarak. Bir sonraki kitabımız sevgili canlar, Dijital Baba'dan mesaj var. Tüm kitaplar içerisindeki en yeni çıkan kitap budur muhtemelen. Taze ve imzalı. İlk Evet. 200'de. Evet. Sayın Orhan Toker'den. Orhan Toker'i muhtemelen sosyal medyadan tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Dijital Baba diye bir Instagram hesabı var. Enfes bir hesap ya Evet gerçekten. ve muhteşem tespitler yapıyor. Bugünümüzde çocuklarımız ve sosyal medya başlığı biliyorsunuz çok meşhur, çok ünlü, çok tehlikeli, çok korktuğumuz, çok konuştuğumuz ama hiç bilmediğimiz bir mevzu olarak çocuklarımız ve sosyal medya konusuyla boğuşuyoruz. Sadece sosyal medya da değil aslında. Teknoloji. Teknoloji, Yani evet. telefonlar, bilgisayar oyunları, telefon Televizyonlar oyunları. hepsi dahil. Orhan Toker bu konuda gerçekten çok profesyonel çalışıyor. Çok büyük bir açığı kapatıyor gerçekten. Evet, çok büyük bir açığı kapatıyor ve gerçekten de modern günümüzde teknoloji, sosyal medya ve çocuklarımız arasında nasıl bir bağ kurmalıyız onu anlatıyor. Bu mesajı da zaten anne babalara, ebeveynlere. Daha yeni aldık. Bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Biz de modern dünyaya, sosyal medyanın, gelecek hayatın metaverse'de olacağı bir dünyaya çocuk getirdiğimiz için, aynı zamanda bir YouTuber çift olduğumuz için bu kitap bizim için çok hayatiydi. Hadi bakalım o zaman bir sonraki kitabımıza geçelim. Bunu hızlı geçeceğim. Şöyle ki bunun hamilelik versiyonunu daha önce önermiştik. Hamilelik kullanma el kılavuzu diye. Bu da çocuk sahibinin kullanım kılavuzu diye esprili bir dille anlatıyor. Çocuğu işte merkezi işlem birimi beyin, öfke hoparlörü ağız, dış kaplama işte kıyafetler, ağız oyalama aparatı parmak falan böyle çocuğu sanki bir makineymiş gibi resmetmiş. Biraz hani işin esprili kısmı zaten o. Hani ana temel konularıyla çocuk doğar ne olur, güvenliği için ne yapmamız gerek, işte nasıl beslememiz gerekir gibi yine tamamen bir kullanma kılavuzu edası ve çok basit bir dille anlatıyor. Biliyorsunuz 2 senedir YouTube'da sizler için, can izleyicilerimiz için ki bu arada 130 bini geçtik. Hepinize buradan teşekkür ediyoruz. Ailemize yeni katılan üyelere de öpücükler gönderiyoruz. Aile, sağlık ve bilim konusunda sizin için faydalı ve samimi içerikler üretmek istiyoruz. Bize desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki kitap Robin Sharma'nın Aile Bilgeliği arkadaşlar. Kitaplarımızın içerisinde Türk yazarların, Avrupalı yazarların, Batılı yazarların, işte Azerbaycan'dan olan kitaplar da var. Çocuk olmadan önce bol bol kitap okuyun arkadaşlar. Bu kitapta Robin Sharma'nın Aile Bilgeliği kitabı. Burada lider bir anne ve lider bir baba olmanın yöntemlerini anlatıyor ve lider karakterinde bir çocuk büyütmenin yöntemlerini anlatıyor. Ben Robin Sharma'nın eserlerini çok beğeniyorum. Şu ana kadar herhalde 5-6 kitabını okumuşumdur. Ferrari'sini satan Bilge kitabı da biliyorsunuzdur Robin Sharma'nındır. Ünlü bestseller olan kitap. Gelelim benim önereceğim kitaplara. Sevgili Mine Ezgi hanımefendinin, Mine ablanın, bizim daha önce Mine ablayla videolarımız var. İzlemişsinizdir mutlaka. 3 tane kitabını önereceğim. Annenin Fıtrat Yolculuğu, Oğlumun Fıtrat Yolculuğu ve Kızımın Fıtrat Yolculuğu. Oğlu olanlar için bunu, kız olanlar için bunu ve tüm anneler için de
bu kitabı öneriyorum. Fıtratı çok önemsiyoruz ya. İnsanın özü, öze dönüşü, yaratılış amacı, hangi özelliklerle yaratıldığı. Önce bunu tanımak, kendimizi fark etmek. Sonrasında evladımızı yetiştirirken de mesela her evladımızı farklı bir annelik rolüyle yetiştirmek. Onun fıtratına uygun bir anne olmak. Fıtratı tanımak ve buna uygun davranmanın önemi diyelim. Baba Olma Sanatı kitabı Profesör Doktor Sefa Saygılı'nın ve pedagog Ali Çankırılı'nın yazdığı kitap. Sefa Saygılı biliyorsunuz bir psikiyatristtir. Ali Çankırılı da bir pedagogtur ve ikisi de alanlarında uzman kişilerdir. Bu kitabı ben daha önceki belki 5-6 belki 10 tane videomda önermişimdir. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan dilinde bizim atasözü vardır. Tekrar bilginin anasıdır deriz. Tekrar gerçekten bilginin annesidir. Bizde de şey var. Tekrar ahsen ve levkane 180. Tekrar iyidir velev ki 180 defa bile olsa. Evet, 180 kere bile olsa tekrar iyidir gerçekten. Ben de o yüzden tekrar hatırlatmak istedim sevgili canlar. Çok ince, hızlı, okunabilir ve çok hayati bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sevgili hanımlar, sevgili anneler, siz de bu kitapları, önerdiğimiz kitaplardan babalarla ilgili olanları alıp eşlerinize hediye edebilirsiniz. Bunu da sana ben hediye etmiştim değil Evet, mi? bunu da Rabia bana hediye etmişti. Diğer konuyla ilgili kitabımız sevgili dostlar yine de Babanın Ruhsal Rehberi, Baba Olmak kitabı. Bunun da yazarı bir çocuk psikiyatristidir. Bu kitabı da çocuğum olmadan Rabia'nın gebelik sürecinde çok severek okumuştum. Kalın olmasına bakmayın, çok hızlı okunabiliyor. Artı şimdi bir daha tekrar okumayı düşünüyorum. Ve kesinlikle babaların ve baba adaylarının okumasını şiddetle tavsiye ediyorum. İçeriklerine giremiyoruz ikimiz de çünkü vaktimiz yetmiyor. Evet. Bir cümlede şöyle diyeyim. Mesela ben bu kitapları okumasaydım gerçekten de aynı baba olmazdım. Yani bu kitapları okuyan Yaşar'la okumayan baba Yaşar kesinlikle çok farklıdır. Ben de bu kadar herhalde okumasaydım çocuğa karşı bu kadar sabırlı olamayabilirdim. O zaman hepinize kitaplarla dolu bir ömür diliyoruz. Burada biz 15 tane kitap önerdik. Ya kim alacak da 15 kitabı okuyacak da diye düşünmeyin. Bu kitaplardan bir tanesini alsanız, okusanız o bile sizin hayatınızı, çocuğunun hayatını, eşinizin hayatını, aile ilişkilerinizi kökünden Hatta değişebilir. belki bir cümle bile değişir insanı. Videoyu başa alın, çarpı 2'de izleyin. Bir tanesini seç alacağım deyin. Diğerlerini boş verin. Öyle sevgili canlar. Görüşürüz Bir inşallah. dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.